Abi, sıkıntılıyım ya da, tek başına depresyonda değilsin abi. Bütün bir, nesil bir arada depresyonda. Hani, ilk defa, hani, şey hissetmiyorsun, ya, işte, herkese çok uzak hissediyorum bilmem ne falan diye. Aslında herkese en yakın hissettiğin dönem bu çünkü herkes aynı şeyi hissediyor. Bir ay sonra ne olacak? Merhabalar. Bugünkü konuğum League of Legends takımı Supermassive'in eski koçu ve Falcon AI Gaming platformunun AI Advisor'ı Can Gürbüzer. Can'ı uzun süredir tanıyorum. Kendisi hep zamanın ilerisinde olmuştur. Bu e-sports dediğimiz e-sports değilken bile kendisi bu işlerin içindeydi. Kendisi her zaman çok iyi bir gözlemci ve değişimin içinde olmuştur. Söyleyeceklerinin ilginizi çekeceğini düşünüyorum. İyi seyirler. Can nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyidir, ne olsun. Bayağı oldu görüşmeyeli galiba, değil mi? Evet, seni görmeyeli bir ay oldu değil mi biz? Bir ay önce falan görüştük en Evet, son. evet. Evet. Nasıl geçiyor karantina günleri? Abi nasıl geçiyor? Genelde bilgisayar başında geçiyor. Tabii ki herkes gibi. İşte resim çizmeye tekrardan başladım. Resim kursu alıyorum Udemy'den. Kendi başıma yoga yapıyorum. Sağlıklı olmak açısından. Evde artık delirmekten dolayı börek falan yapmaya başladım. Hani Bu karantina durumunda ne görüyorsun? halkımız olaraktan tabii hala dışarı çıkan insanlar var. Ama bizim jenerasyon açısından bence biz çok hızlı adapte olduk. Zaten hani jenerasyonun büyük bir kesimi, çok büyük bir kesimi internetle iç içe büyüdüğü için, internetle beraber büyüdüğü ve sosyal hayatını internet üzerinden idame ettirebildiği için bizim için geçiş süreci çok zor olmadı. Evet, insan görmüyoruz ama aslında insanda çok görüyoruz. Belki eskisine kıyasla daha fazla insanla iletişime girmeye başladık şu anda. İnternet üzerinden sağ olsun. Bizim çağımızın özellikle işte yeni oluşumlarının da çok önü açılmaya başladı. İşte insanlar daha fazla yayın izlemeye başladı. Daha fazla içerik üretmeye başladı. Bak biz bile bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Resim çiziyoruz, yok işte durup kamera önünde bir şeyler çekmeye çalışıyoruz falan. İşin en komik yanlarından biri de şu: bütün spor müsabakaları, bütün etkinlikler bitti ama e-spor tamamen devam ediyor bütün dünyada. Geçen bir haber okudum şeyde, ESPN'de, o çok komik gelmişti. NBA oyuncuları NBA 2K oyunuyla turnuva düzenleyeceklermiş. Hmm. Gerçeklikle sanal birbirine giriyor artık. Evet abi, artık hani eskiden oyun oynayıp ne yapıyorsunuz bilmem ne abi, hani bütün hayatımız artık bir anda buna dönüşmeye başladı. Sadece oyun olaraktan değil de hani çok hızlı bir dijitale geçiş gerçekleşti. Her şey, fiziksel olan her şeyi bir anda dijitale geçirmeye başladılar ve dijitalin değeri daha da arttı. Daha bu iş ne kadar sürecek belli değil ama muhtemelen bu dijitale geçiş birçok konuda aynı şekilde kalacak gibi hissediyorum ben yani. Farkındaysan e-commerce bir anda coştu. Getir falan hepsi bir anda uçtular. Peki ne görmüyorsun? Görmüyorsun derken yani neleri Ee, eksikliğinden mi? ne, evet, ne görmek istiyorsun da görmüyorsun, işte tedbirler olsun, yapılabilecek şeyler bizim jenerasyonumuzda yapılmayanlar olsun. Abi yapılmayanlar, evet, insanlarda bir depresyon havası var. Herkeste bir of yaz gelsin, of bugünler bitsin Hı hı. gibi bir hava var ama hani durumu kabul etmek ve ona göre adapte olmak gerekiyor. Yani hayatta her şey bir günde değişebilir. Aslında insanlara çok büyük bir fırsat da sunulmuş oldu. Kendi kendini tanımak için, kendinle vakit geçirmek için, yeni hobiler edinmek için veya yapamadığın birçok şeyi yapabilmek için çok büyük bir fırsat doğdu herkesin eline. Ama insanlar da onun yerine kapatmışlar kendilerini. İşte yok sürekli Instagram'dan anı paylaşıyor. İşte yok keşke şu olsa, of şu güne geri dönebilsek, bugüne bilmem ne yapabilsek. Bir ay evde oturmak insanları bu kadar mı sıkıntıya sokuyor? Yani bu çok zor olmamalı aslında. Hani bu tarz bir zaman içerisindeyken belki daha bile kötüye gidebilir. Sen daha bir ayda bu noktaya geldiysen bir ay sonra ne yapacaksın? Evet, evet. Bu bence iyi bir şey değil. Belki burada herkesin kazanabileceği en büyük şeylerden biri şu: hani ben bunu çok küçük yaştayken kazanmıştım. Bir günde benim hayatım değişmişti. Annem hastalanmıştı. Onlar Amerika'ya gitmişlerdi. Ben de İstanbul'a taşım, teyzemlerin yanında yaşamaya gelmek zorunda kalmıştım 10 yaşındayken. Yani bu bayağı büyük bir değişim. Bir anda bütün hayatını bırakıyorsun. Farklı yeni bir hayata geçiş yapıyorsun. Şu anda herkes için aynı şey geçerli. Şey demek istemiyorum yani, of anı yaşayın falan gibi böyle aptalca bir şey tabii ki söylemek istemiyorum ama hayata çok büyük beklentiyle bakmamak lazım. Bir anda her şey değişebilir abi. Ve değişti de. Şu anda bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve buna adapte olmamız lazım bir şekilde. Bugünlere nasıl geldiğimizden konuştuk. Bundan sonra ne olacak sence? Karantina sonrası. Abi bir ya işin şakası bir yana, karantina bittikten bir 10 ay sonra bir bebek patlaması olacağını düşünüyorum ben bir öncelikle. Hı.
Korona çocukları. Aynen korona çocukları. Coronials. Coronials, evet. Öyle bir patlama olacağını bir düşünüyorum abi. Bu kesinlikle kaçınılmaz bir durum olacak. Hı hı. İnsanlar bir alelacele bir dışarı çıkacaklar. Vakit geçirmek için, işte sevdiklerini görmek için. Ama ben bu dijitalleşmenin bozulmayacağını düşünüyorum abi. Hayatın bir noktasında daha da fazla entegre olacağını düşünüyorum. Yani buradaki kazanacağımız alışkanlık, yani bu sürecin ne kadar olacağına bağlı olarak bence dijital hayat daha büyük bir yer edinecek. Evet. Bizim jenerasyonumuzda. İşte eskisine dönüş olmayacak yani. O e-commerce kalacak. İçerik üretimi bilmem ne falan azalmayacak. Belki artabilir bile. Dijitale geçirilmiş olan şeylerin de tekrardan fiziksele dönmeyeceğini düşünüyorum. Birazcık da burada taleple de alakalı. İnsanlar tekrardan yok fiziksele dönelim de diye çok hızlı bir şekilde dijital şeyi bir yana bırakıp uzun bir süre fiziksel bir hayat yaşamaya da çalışabilirler yani. İşte of bıraktım bilgisayarımı artık kullanmıyorum. 6 ay boyunca bilgisayarımı açmayacağım diyen insan da olabilir yani. Veya işte dışarı çıkalım herkes spor yapsın falan dışarıda top oynayalım falan gibi bir ortam da oluşabilir. Onun bence verdiği konfordan da insanlar kopmayacaktır diye düşünüyorum. Migros'a gitmeyecek insanlar. Online alışveriş yapacak. Kıyafet alışverişini online yapacak. Ki böyle olması daha da güzel olur. Yani boş yere AVM'ler bilmemler falan olacağına abi internetten yap alışverişini gelsin. En kötü zaten geri gönderebiliyorsun. Belki bir noktada insanlar şimdi mesela dışarıdan yemek söylemek istedikleri için yemek sepeti falan birazcık düşer. Biliyorsun bizim jenerasyonun en sevdiği şeylerden biri yemek sepetinden yemek Evet. söylemek olduğu için. Belki o gider yani o tembelliği bırakır insanlar. Hani kendi yemeğini yapmaya bilmem ne daha adapte olurlar. Bilmiyorum aslında bir noktada sadece dijitallik olarak değil de bence bu işin bize katacağı çok şey var abi. Temizlik olsun. Herkes bir anda böyle el yıkama, temizle, dezenfekte et falan böyle ona girdi. Bir noktada insanların birbiriyle bir çok büyük bir ortak bir şeye sahip olduğumuzu fark ettik. Bizim jenerasyon bir anda çok akıllıca davrandı ve evden çıkmayalım abi diye hemen ilk karar verenler biz olduk yani. Ve evden çıkmayıp ve bir şekilde kenetlendik de yani. Ben her gün bir insanla Discord'dan bilmem ne oradan buradan konuşuyorum. Daha da bir yakınlığımız var. Evet belki konuşacak çok şeyimiz yok çünkü yani dışarı falan çıkmadığımız için. Yeni bir şey olmuyor gibi ama aslında bakacak olursak hepimiz abi sıkıntılıyım ya da tek başına depresyonda değilsin abi. Bütün bir nesil bir arada depresyonda. Hani ilk defa hani şey hissetmiyorsun ya işte herkese çok uzak hissediyorum bilmem ne falan diye. Aslında herkese en yakın hissettiğin dönem bu çünkü herkes aynı şeyi hissediyor. Bir ay sonra ne olacak? Yani herkesin düşüncesi aynı aslında. Bu da bir bakıma güzel bir şey. Bir bakıma da evet yaşadığımız şeyler kötü ama bizi bir araya getirmesi konusunda da iyi bir şey yani. Hem jenerasyonu hem ülkenin durumunu da gözlemliyorsun ve hani ne olduğunu ve değiştikçe nereye doğru gittiğimizi de görüyorsun. O da güzel bir şey çıkarıyor. Yani özet çıkarıyor aslında. Abi bir de şans olaraktan şöyle bir şey var. Dediğin gibi ben kendimi işte bu oyundur bilmem ne çok adapte ettiğim için transformasyonun tam dibindeyim ben. Hı Tam hı. transformasyonun içindeyim. Adamlar işte bir anda işte abi Magic'i online'a çektik dedi. İşte yok bütün spor müsabakaları bitti ama şey oynuyoruz. LoL oynanıyor maçları devam ediyor. Ve çok hızlı bir adaptasyon geçti yani orada. Evet, bunlar güzel, ilginç şeyler. Daha da ilginçleşecek gibi geliyor. Evet, bakalım daha neler olacak abi. Daha hani daha ya işte krizlerden fırsat gelir abi. Bakalım bu krizden nasıl fırsatlar çıkacak Evet, yani. evet. Çok sağ ol zamanın için. Abi ben teşekkür Tekrar ederim konuşacağız. abi. Gene yapalım evet böyle ara ara bir şeyler. Anlaştık. Öpüyorum seni o zaman. Ben de maç Haydi falan ben izleyeyim ya. Bugün playoff'lar varmış. League of Legends mı? Evet. Haydi bakalım. Haydi görüşmek üzere. Haydi Çok bay bay. öpüyorum seni.